Merhabalar, hoş geldiniz. Bugünkü modelimizde kız bebekler için uyumlu yakası fırfırlı işlemeli yelek çalışmasını yapacağız. Fırfır detayını ve işlemeleri yapmadığınız takdirde erkek bebekler için de uyumlu bir çalışma olacak yelek tarifimiz. Yeleğimiz 3 parça halinde oluşacak. Önce arka tarafı yapacağız. Sonra ön parçaları çalışacağız. İlmek toplayıp pat çalışmalarını ve fırfır detaylarını yapacağız. Dilediğiniz gibi süslemelerle de yeleğimizi tamamlayacağız. Yeleğimizin büyük bir yaş arası uyumlu olduğu santim olarak ölçülerini video sonunda vereceğim. Oradan baktıktan sonra örgünüze karar verip başlayabilirsiniz. Daha büyük ya da küçük nasıl yaparız onu da anlatmaya çalıştım. Kolay çalışma zaten. İster kız ister erkek bebeklere uyarlayarak bu yelek çalışmasını hemen anlatmaya başlayalım. Örgümde kullanacağım ipim Himalaya Montana serisinden olacak. Metre uzunluğunda, 210 metre uzunluğunda. Normal bebek iplerinden biraz daha kalın bir ip. Örgümde kullanacağım şiş numaram da 5 olacak. 5 numaralı şişle yeleğimizi çalışacağız. Ve arka parçadan başlayarak yeleğimizi örmeye başlayacağız. Bunun için şişime 54 tane ilmeğimi atıyorum. Bildiğiniz başlama tekniğiyle başlayabilirsiniz. 54 ilmeğimizi atalım. Gelelim. İlmeklerimi attım. İpimi burada bağlıyorum. Bir ters bir düz lastik çalışmasıyla devam edeceğiz. Bir ters bir düz olarak sıramızı tamamlıyoruz. Ön yüze geçelim. Bir ilmek ters bir ilmek düz olarak ördüm. Şimdi örgümün ön yüzüne geçtiğimde de düzlerin üstüne düz, terslerin üstüne ters olarak öreceğim. Hiçbir detay yok. Bildiğimiz lastik çalışmasıyla 8-9 sıra örelim. Sonra düz örgülere geçeceğiz. Ön yüzden düz, arka yüzden ters olarak arka parçayı öreceğiz. Şimdi düzün üstüne düz, gördüğüm ters ilmeğin üstüne ters. Düz ilmeğin üstüne düz. Bu şekilde lastik çalışmamızı tamamlayalım. Sıralarımı tamamladım. Tüm boy uzunluğuna baktığımda 21 santim. Sadece lastik çalışmama kadar baktığımda da 17 santim çalışmış oldum. Ön yüzden düz, arka yüzden ters olarak ben de ters sıralarımı saydığımda lastikten yukarı doğru ters sıralarıma baktığımda 44 sıra olarak çalışmış oldum. Santim olarak da ölçüsünü verdim. Şimdi örgümün ön yüzünden geçerken kesmelere başlayacağım. Kesmelerde örgümün her ön yüzünde olacak. Arka yüzde ilmekleri olduğu gibi öreceğiz. Arka tarafta bir detayımız olmayacak. Kesmeler sadece ön tarafta. Başta 2 ilmeğimi çalışıyorum. İlk ilmeği örmeden aldım. İkinci ilmeğimi düz olarak ördüm. Yanında kesme yapacağım ama bundan önce şu ilmeğimin yönünü düzeltiyorum. Ve bu 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Bir tane eksiltmiş oldum. Ortadaki ilmekleri örüyorum düz olarak. Şişimde 4 ilmeğim kalana kadar buradaki ilmekleri örüyorum. İlerledim, şişimde 4 tane ilmeğim kaldı. Burada 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. İlmeğimin yönünü düzeltmedim. Bu tarafta düzeltmiyorum. Başta düzeltme yapıyorum sadece. Sizler ilmek alış şeklinize göre ne tarafta düzeltmeniz gerekiyorsa orada düzeltirsiniz. Örgümü çevirdim. Arka yüzde hiçbir işlem yok. Kesmeler sadece örgümün ön yüzünde. Burada ilmekleri olduğu gibi ters olarak örüyorum. Arka yüzden sıramı tamamladım. Örgümün ön yüzündeyim. Yine başta 2 ilmeğimi şu şekilde çalıştım. İlk ilmeği örmeden aldım. Yanındaki ilmeğimi ördüm. Üçüncü ilmeğimin yönünü düzeltiyorum. Ve ikisini bir alıp kesiyorum. Yine eksiltme yapmış oldum. Tekrar şişimde 4 ilmeğim kalana kadar ortadaki ilmekleri örüyorum.
İlerledim. Şişimde 4 tane ilmeğim kaldı. Yine burada 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Son 2 ilmeğimi örüyorum. Örgümü çeviriyorum. Arka yüzde bütün ilmekleri ters olarak örelim. Ön yüze geçelim. Arka yüzden sıramı tamamladım. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Yine 3. sıra kesmemizi yapıyoruz. Baştaki 2 ilmeğimi çalıştım. İlmeğimin yönünü düzeltip yine kesmemi yapıyorum. Ortadaki ilmekleri örüyorum. 4 ilmeğim kalana kadar. İlerledim. 4 ilmeğim kaldı. Yine bu 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Son 2 ilmeğimi örüyorum. Tekrar örgümün arka yüzüne geçiyorum ve burada bütün ilmekleri ters olarak örüyorum. Ön yüzde de yine kesmemizi yapacağız. Arka yüzde olduğu gibi öreceğiz. Bu şekilde ön yüzde 5. sıra kesmemizi yapana kadar örelim. Tekrar beraber devam edelim. Kesmelerde 5 ilmek bu taraftan 5 ilmek bu taraftan olmak üzere 10 ilmek eksilterek bu aşamaya kadar geldik. Sizinle en son örgümüzün her ön yüzünde 3. sıra kesmemizi yapmıştık. Sonrasında tekrar 4. ve 5. sıra kesmemi de yapınca şu an şişimde 44 tane ilmeğim kaldı. Örgümüzün her ön yüzünde bu kesmeleri yaptık. Bu aşamadan sonra bir tur örgümüzün ön yüzünde hiçbir işlem yapmadan düz olarak öreceğiz. Sonraki sırada eksiltme yapacağız. Her sırada değil de bir tur öreceğiz. Bir tur sonrasında kesmemizi yapacağız. Şimdi burada bütün ilmekleri olduğu gibi öreceğim. Arka yüzden de ilmekleri olduğu gibi öreceğim. Sonra kesmemizi yapacağız. Bu şişimizdeki 44 ilmeğimizi ön yüzden düz, arka yüzden de ters olarak örelim. Tekrar ön yüze geçelim. Sıralarımı tamamladım. Ön yüzden ördüm. Arka yüzden de ilmeklerimi ördüm. Şimdi tekrar örgümün ön yüzündeyim. Burada eksiltme yapacağız. İlk 2 ilmeği ördüm. Yine 3. ilmeğimin yönünü düzeltiyorum. Ve bu 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Şişimde 4 ilmeğim kalana kadar örüyorum. Yine eksiltmemi yapacağım. Sonra bir tur örgümün ön yüzünde eksiltme yapmayacağım. Bu ilmeğimin yönünü çevirme nedenini göstereyim. Çizgi gibi şöyle bir hat olmasını istediğim için burada da aynı şekilde sizin ilmek alış şeklinize göre ne tarafta çevirmeniz gerekiyorsa orada ilmeğinizin yönünü düzeltirsiniz. Şimdi 4 ilmek kalana kadar ortadaki ilmekleri düz olarak örelim. 4 tane ilmeğim kaldı. Eksiltmemi yapıyorum. Örgümü çeviriyorum. Arka yüzde öreceğim 1. Ön yüzde öreceğim 2. Arka yüzde öreceğim 3. Bu 3 sırayı örelim. Sonra tekrar eksiltmemizi yapalım. Sıralarımı tamamladım. Bir tur kesme yaptıktan sonra yine örgümün ön yüzünden bir tur kesme yapmadım. Arka yüzden de ördüm. Bu arada 3 sıra örmüş oluyoruz. Yine kesme sıramdayım. Bu ara ara kesmeleri de 3-4 defa yapacağız. Şu an şişimde 42 tane ilmeğim var. Eksiltmemi yapıyorum. 4 ilmeğim kalana kadar örüyorum. İlerledim. 4 tane ilmeğim kaldı. Eksiltmemi yapıyorum. Yine arada 3 sıra örüyoruz. Sonra eksiltmemizi yapıyoruz. Bu ara ara eksiltmeleri de 4 defa yapalım. Yani peş peşe 5 tane eksiltme yaptık. Ara ara da 4 defa yapınca bir tarafta 9, diğer tarafta 9 ilmek eksiltiyoruz. Toplamda 18 eksiltme oluyor. Şişimizde 54 ilmeğimiz vardı. Bu 18 eksiltme ile 36 ilmeğe düşüreceğiz omzumuzda. Şu an şişimde 40 ilmeğim kaldı. Bu ara ara kesmeleri yapıp tekrar devam edelim. Anlattığım gibi eksiltmelerimi tamamladım. Şu an şişimde 36 tane ilmeğim kaldı. Bu var olan ilmekleri ön yüzden düz, arka yüzden ters olarak öreceğim. Şu kol oyuntusu yeterli uzunluğa gelene kadar. Bir detay olmadığı için bizler yine örelim. Kaç sıra ördüğümüzü söyleyeceğim. Anlattığım gibi eksiltmelerimi tamamladım. 9 ilmek bir taraftan, 9 ilmek diğer taraftan eksiltmiş olduk toplamda. Kesmeleri tamamladıktan sonra bu 36 ilmeğimizi de bir miktar ördük. Bunu da 10 sıra çalıştık. Şöyle
Şuradan yukarı doğru 10 sıra çalıştık. Toplamda da ilk kesmeler yapmaya başladığımız yerden saydığımda kol oyuntusu için 33 sıra örmüş olduk. Santim olarak da bakalım. Kesmeleri ilk başladığım yerden itibaren baktığımda 13 santim çalışmış olduk bu kol evini. Yeleğimizin arka parçasının uzunluğuna da bakalım. Çünkü bu haliyle tamamlamış olduk. Şimdi omuzları ayıracağız, yakayı ayıracağız. Yeleğimizin arka parça uzunluğu da 33 santim görünüyor. Şöyle 33 santim. Genişliğini merak eden arkadaşlarım için ona da bakayım. Genişliği de 32-33 santim arası çalışmış olduk. Burada yakayı ayırırken 8 ilmek bu tarafta, 8 ilmek bu tarafta şişimde bekleyecek. Yaka için ortada 20 ilmekler şişimde bekleyecek. Kapatmayacağım çünkü önü ördükten sonra birleştirerek kapatma tekniği yapacağız. Başta şimdi örgümün arka yüzünden geçerken yapacağım onu. Sizler isterseniz ön yüzden geçerken de yapabilirsiniz, fark etmez. 8 ilmek öreceğim. Omuz için az bir sayı olduğunu düşünebilirsiniz ama zaten lastik çalışması yapacağız kol evinde. İlmek toplayacağız. Yine yakadan da aynı şekilde. Bu omuzdaki ilmek sayısı biraz daha genişlemiş olacak. 2, 4, 6, 8, 9 bunu fazla örmüşüm. Şimdi ortada 20 ilmeğimi keseceğim. 8 ilmek ördükten sonra kesmeye başlıyorum. Bildiğiniz kesme tekniği kullanabilirsiniz yine. Şişimde 8 ilmek kalana kadar kesiyorum. İki, 4, 6, 7, 8. Şimdi bu kalan 8 ilmeğimi örerek tamamlıyorum. Arka parçayı tamamlamış olduk. Bu haliyle bu parça şişimde bekleyecek ve ön parçalara başlayacağız. Bu haliyle bekletiyorum. Ön parçamız için arkanın tam yarı ilmek sayısı olan 27 ilmek atarak başlıyoruz. Yine 5 numaralı şişime 27 ilmeğimi atıyorum. Sonra bir ters bir düz lastik çalışmasını 9 sıra örüyorum. Ve bu elimdeki var olan ilmekleri hiçbir eksiltme artırma yapmadan örüyorduk bir miktar, biliyorsunuz, kol oyuntusuna kadar. Evet, ön parçamı yaparak ilerledim. 27 ilmek atarak başlamıştım. Yine 9 sıra lastik çalışmamı yaptım. 2, 4, 6, 8, 9. Sonra düz örgülere geçtim. Ön yüzden düz, arka yüzden ters olarak. Yine bu sıraları saydığımda 44 sıra çalıştım. Santim olarak da zaten ölçüsünü vermiştim. Arka tarafı çalışırken yine sizin ipinizin kalınlığına göre belki bu sıralar değişebilir ama santim ölçülerini baz alabilirsiniz. Lastik çalışmasına kadar yaklaşık 17 santim. Tamamına baktığımda da yaklaşık 21 santim çalışmış oluyoruz. Şimdi burada hem yaka hem kol oyuntusuna başlayacağız. Aslında bu parçayı hazırladım. Diğer parçayı da, ön parçamız sonuçta sağ ve sol olmak üzere iki parçadan oluşacak. Diğer parçayı da aynı şekilde hazırlayabilirsiniz. Yine 27 ilmeğimizi atıyoruz. Lastiğimizi çalışıyoruz. Yeterli uzunluğa gelene kadar örüyoruz. İkisi de aynı. Hiçbir değişiklik yok. Sonra burada da yine yaka ve kol oyuntusunu çalışacağız. Simetrik olacak. Sadece buradaki fark bu. Mesela buraya işaret takalım. Burayı çalıştığımda burası işaret taktığım yer. Yaka koyacağım yer olsun. Burada da yine işaret takalım. Anlatırken daha rahat olsun. Buraya da işaretimi takıyorum. İşaretin olduğu yerlerde yaka çalışması. Şuralarda da kol oyuntusu yapacağız. Bunu bir kenara alıyorum. Sonra göstereceğim onu. Şimdi sol parçamızı çalışalım yeleğimizde. Yeterli uzunluğa geldik. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. Yaka için burada da ilk 2 ilmeği çalışıyorum. İlk ilmeği örmeden alıyorum. Yanındaki ilmeği ördüm. Yine buradaki ilmeğimin yönünü düzeltiyorum. İkisini bir alıp kesiyorum. Yakada her sırada kesme yapmayacağız. Bir tur kesme yapacağız, bir tur kesme yapmayacağız. Bu şekilde orantılı olarak ilmeklerimiz azalsın. Kolda da zaten biliyorsunuz 5 defa örgümüzün her ön yüzünde kesme yapıyorduk. Sonra ara ara
4 defa kesme yapıyorduk. Burada da aynı şekilde çalışacağız. İlerliyorum 4 ilmeğim kalana kadar. Kol altına doğru ilerledim. 4 ilmeğim kaldı. Bu 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Son 2 ilmeğimi örüyorum. Burada da arka taraftan geçerken hiçbir işlem yapmıyoruz. Sadece ters olarak bütün ilmekleri örüyoruz. Kesmeler ön yüzde. Arka yüzden sıramı tamamladım. 2 tane kesme yapınca şu an şişimde 25 tane ilmeğim kaldı. Yakayı öreceğim. Bu başlangıç yerim benim yakaya denk geldiği için bu sırayı kesme yapmadan koltuk altına doğru ilerliyorum. Dediğim gibi yakada bir sıra kesme yapacağız. Bir sıra kesme yapmayacağız örgümüzün ön yüzünden geçerken. 4 ilmek kalana kadar örüyorum. İlerledim. 4 ilmeğim kaldı. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. 2 ilmeğimi örüyorum. Yine arka yüzde bütün ilmekleri ters olarak örelim. Ön yüze geçelim. Arka yüzden sıramı tamamladım. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Bu sırada kesme yapacağız. İlk 2 ilmeği çalıştım. Yanındaki 3. ilmeği yönünü düzeltip eksiltmemi yapıyorum. Yine koltuk altına doğru ilerliyorum. 4 ilmeğim kalana kadar. İlerledim. Şişimde 4 ilmeğim kaldı. Eksiltmemi yapıyorum. 2 ilmeğimi ördüm. Örgümün arka yüzünde bütün ilmekleri ters olarak örüyorum. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Ön taraftan 2 kere kesme yapmış olduk. Bu sırada kesme yapmıyorum. Çünkü bir önceki sırada kesme yapmıştım. Bir tur yaka kısmında kesmemi yapmıyorum ama kol altında kesme yapmaya devam ediyorum. Bunu 5 kere yapıyorduk üst üste. Belli oluyor zaten. 1, 2, 3. Dördüncüyü keseceğiz kol altında. İlerledim. 4 tane ilmeğim kaldı. Yine kol altında eksiltmemi yaptım ve şişimde şu anda 21 tane ilmeğim kaldı. Arka yüzden de tekrar örüyorum. Ön yüze geçtiğimde bu sırada yaka için kesmemi yapıyorum. Yine koltuk altında 5. sıra kesmemi tamamlıyorum. Sonra arka yüzden örelim. Tekrar ön yüze geçince beraber devam edelim. Tekrar örgümün ön yüzüne geçtim. 2 ilmeğimi ördüm. Burada eksiltme sırasına geldiğim için eksiltmemi yaptım. Yine koltuk altına doğru ilerliyorum. 5. defa koltuk altında eksiltmemi yapmış olacağım. Ve artık bu noktadan sonra örgümün ön yüzünde bir tur kesme yapıyorum. Bir tur kesme yapmıyorum. Yakada zaten bunu yapıyorduk. Kol altında da bu detaya geçmiş olduk. Her ön yüzde koltuk altında 5. defa kesmemi yaptım. Şimdi arka yüzden öreceğim. Ön yüze geçince bütün ilmekleri olduğu gibi öreceğim. Çünkü yaka içinde kesmemi yaptım. Kol içinde 5. kesmemi yaptım. Arka yüzden örelim. Ön yüzden de örelim. Arka yüzden örelim. Bu 3 sırayı tamamlayıp tekrar beraber devam edelim. 3 sıramı tamamladım. Baktığımda ön tarafta 1, 2, 3. kesme yapmışız. Bu sırada şimdi kesme yapma sırasındayız. Kolda da aynı şekilde. Bir tur kesme yapmamıştım. Bu sırada kesme yapacağım. Bu aşamadan sonra göstermeme gerek yok artık. Kol altında ara ara kesmelerim 4 defa oluyordu. Bu sayıyı tamamlayacağız. Ön tarafta da bir tur kesme yapacağız. Bir tur kesme yapmayacağız. Zaten omzumuzda 8 ilmeğimiz kalıyordu. Kol detayında 9 defa kesmeyi tamamladıktan sonra ön tarafta ilmeklerimizi eğer şişimizde 8 ilmekten fazla varsa kesmeye devam ediyoruz zaten. Omuz için 8 ilmeğe ulaşana kadar bu kesmeleri tamamlıyoruz. Ön taraf için zaten bir tur kes, bir tur kesme. Kol tarafta da bu ara ara kesmeyi 4 defa yapınca toplamda da 9 ilmek eksilttiğimizi anlayınca artık kol altı kesmesini tamamlamış oluyoruz. Anlaşılır olduğunu düşünüyorum. Şimdi kol altında da eksiltmemi yapacağım. Bir dahaki örgümün ön yüzünden geçerken eksiltme yapmıyorum zaten. Sonraki sırada eksiltmemi yapacağım.
Bu şekilde tamamlayıp gelelim. Kesmelerimi yaparak ilerledim. Kol altı için 9 ilmek eksiltmemi tamamladım bu aşamada. Ön tarafta da zaten bir tur kesme yaptım, bir tur kesme yapmadım şeklinde bu noktaya kadar geldim. Ve şişimde kaç ilmeğim var? Onu sizinle paylaşayım, benimle kıyaslamanız açısından. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Ön için belli oluyor zaten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane kesme yapmışız. Kolda da zaten 9 kere eksiltmemizi yaptık. 11 tane de ilmeğimiz kaldı. Şimdi ön tarafta 2, 4, 6, 8 ilmeğimiz kalana kadar kesme yapacağız. Bu demek oluyor ki ön tarafta yine 3 ilmek eksilterek kesmemizi tamamlayacağız. Zaten kol oyuntusu için de toplamda 33 sıra yapmıştık arka tarafta. Bu kesmeleri yaparken o sıraya da ulaşmış oluruz. Ama ben bu sırada koltuk altından bir kere daha kesme yapacağım. Ön tarafta da 2 sıra daha eksiltme yapmış olurum ve bu haliyle de bu 33 sırayı tamamlamış olacağım. Şimdi eksiltme yapma sırasındayım. Yakadan eksiltmemi yaptım. 4 ilmeğim kalana kadar ilerledim. Kol altı içinde yine 10. defa eksiltmemi yapmış oldum. Şimdi şişimde 2, 4, 6, 8, 9 ilmeğim kaldı. Ön tarafta sırası geldiğinde bir tane daha eksiltme yapıyorum ve 33 sıraya tamamlanana kadar bu 8 ilmeğimi örüyorum. Tekrar ön taraf için kesme sırasındayım. Son kesmemi yapıyorum. Şişimde zaten 8 ilmeğim kalacak. Yaka için son eksiltmemi yapmış oldum. Ve 8 ilmeğe ulaştım. En son eksiltmemi yaptıktan sonra ön yüzden ördüm, arka yüzden ördüm. Bu haliyle tam arka taraftaki uzunlukla aynı şekilde kol oyuntumuz oluşmuş oldu. Sizler örgünüze göre gerekiyorsa bir iki sıra daha örebilirsiniz. Zaten ben örgülerimde arkaya göre birkaç sıra daha uzun yapıyorum ki else kısmı bebeğin boynuna oturmasın diye. Bunu 35-37 sıra olacak şekilde de tamamlayabilirsiniz. Evet, şimdi koltuk altından yukarı doğru saydığımda 35 sıra çalışmış oldum bu noktaya kadar. Dediğim gibi sizin sıralarınız bir iki sıra eksik olur, fazla olur. Ona hiç takılmayalım. Birleştirme yapma aşamasındayım. Burayı nasıl yapacağız? Parçamı alıyorum. Örgümün düz yüzleri içe bakacak şekilde. İşaret taktığım yerde örgümün ortasına gelecek. Kenar zaten kol oyuntusu olan yer olması gerekiyor. İki kol oyuntusu olan yer bu şekilde denk geliyor. Yerleştirdim. Şişimde bekleyen ilmeklerimi beraber karşılıklı denk getirip öreceğim. Şu kestiğim ipimi de bağlıyorum burada. Sizler dilerseniz ilmekleri kesebilirsiniz. Dikişle normal bildiğiniz yöntemle de omuzu birleştirebilirsiniz. Nasıl isterseniz. 2 ilmeğimin içinden girdim. Ve ikisini beraber örüyorum. İlmeğimi taktım. Şimdi 3 ilmeği beraber öreceğim. Arka taraftaki 2 ilmeğimi birden girdim. Ön taraftaki şişimdeki ilmeğime giriyorum. Üçünü bir örüyorum. Eksiltmiş oluyorum. İlmeğimi takıyorum. Çok sıkmadan keselim. Örgümüz de aynı esneklikte olsun. Son 2 ilmeğim kaldı. Bu 2 ilmeği de beraber örüyorum. Tek ilmeğim kaldı. Bunu da tekrar bir tane örüyorum. İpimi şöyle biraz uzatıp kesiyorum. Omuz dikişini örerek birleştirmiş oldum. Bu parçayı yine bir kenara kaldırıyorum. Diğer ön parçamı ben çalışmıştım zaten. Hemen
yaka ve kol altı kesmelerine başlıyorum. Simetrik olacak şekilde çalışıyoruz. Bu defa burada kol altı için kesmeler yapacağım. Örgümün her ön yüzünde 5 defa. Burada da yine sırası geldiğinde bir tür kesme yapacağım. Bir tür kesme yapmayacağım. Aynı diğer tarafta çalıştığımız şekilde yapacağız. Başka bir farklılık yok. Sadece simetrik olacak şekilde çalışıyorum. Başta 2 ilmeğimi çalışıyorum. Yanındaki ilmeğin yönünü düzeltiyorum. 3. ilmeğimin ikisini bir alıp kesiyorum. 4 ilmeğim kalana kadar örüyorum. Şu işaret taktığım yer yaka. Yaka için kesmemi yapıyorum. İlerledim. 4 tane ilmeğim kaldı. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Son 2 ilmeğimi örüyorum. Arka yüzden bütün ilmekleri yine ters olarak örelim. Ön yüze geçelim. Arka yüzden sıramı tamamladım. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Koltuk altını yapacağım için bu sırada kesme yapıyorum. Bu taraftan bahsediyorum. 2 ilmeğimi ördüm. İlmeğimin yönünü düzeltip 2 ilmeği bir alıp kestim. Koltuk altı için ikinci kesmemi yapmış oldum. Yakaya doğru gelirken burada kesme yapmayacağım. İlmekleri örerek çıkacağım. Hepsini öreceğim. Eksiltme yapmıyorum zaten. Arka tarafta bütün ilmekleri örüyorum. Yine ön yüze geçince koltuk altında 3. sıra kesmemi yapıyorum. Ve ön tarafta da yine kesme sıram olduğu için kesmemi yapıyorum. Aynı diğer ön parçada çalıştığımız gibi. Ama yer olarak farklı yerde. Mesela bu tarafta toplamda biz 10 tane ilmek eksilteceğiz. Yaka kısmında da yine ilmeklerimizi eksilteceğiz. Omuzda 8 ilmek kalana kadar. Diğer tarafta nasıl çalıştıysak burayı da aynı şekilde eksilterek devam edelim, tamamlayalım. Anlaşılır olduğunu düşünüyorum. Tekrar burayı da her sırayı göstermeyeyim. En son kesmeleri tamamladıktan sonra beraber devam edelim. Diğer ön parçamda da sıralarımı tamamladım. Kesmelerimi tamamladım ve yeterli uzunluğa geldim. Diğer ön parçam gibi nasıl çalıştıysam bunu da tamamladım. Yine omuz birleştirmesi için örgümün ters yüzünü çevireceğim. Şöyle bu omzumda bekleyen ilmeklerim nasıl yapmam gerekiyor. Zaten misinalı şişte takılı olduğu için şöyle çekiyorum. Buradan birleştirmemi yapacağım. Sizin şişiniz bu tarafa doğru takılıysa, ucu bu taraftaysa ön parçayı bir sıra daha örersiniz. Buradan başlayarak da kesebilirsiniz. Bir iki sıra eksik veya fazla hiç fark etmez. İki ilmeğimin içinden girdim. İkisini beraber örüyorum. Ve ilmeğimi tekrar arka taraftaki şişime takıyorum. Bu şekilde birleştirmekte zorlanıyorsanız arkadaki ve ön parçadaki omuz ilmeklerinin hepsini kesip kapatabilirsiniz. Dikiş yardımıyla da bu omuzları birleştirebilirsiniz. Birleştirmelerimizi yaptık. İşaretlerimi taktığım yerlerde yaka kısmına olan denk gelen yerlere işaretimizi takmıştık. Bu detaya dikkat ederek omuzları birleştirelim şaşırmadan. Birleştirmeyi yaptıktan sonra şimdi bu kol oyuntusunun içinde ilmek toplayıp buradan lastik çalışması yapacağız. Bunun için ilk şurada kesmeleri yapmaya başladığım yerden diğer ön parçadaki kesmeleri yapmaya başladığım yere bu iki noktanın arasından ilmek toplayacağız. Rengime geçiyorum. Buradaki kullanacağım rengim de yine aynı markada çalışacağım. Renk numarasıyla ilgilenen arkadaşlarım için de bu renkte. Örgünün ön yüzü bende olacak şekilde yine 5 numaralı şişimle bakıyorum. Şuradan kesmeleri yaptığım yerden hemen ilmek toplamaya başlıyorum. Örgüm kenarlarında ben ilk ilmekleri örmeden aldığım için iri iri duruyor burada ilmeklerim. Zincir gibi belli oluyor zaten. Her birinin içinden girersem seyrek bir toplama olacağı için ara ara iki boşluğun arasından gireceğim. Şimdi bu ilk boşluğun arasından girdim. Yine yanında da bu boşluktan giriyorum. Sonra bu iki boşluğun arasındaki şu noktadan giriyorum. Belli oluyor zaten girince şişinizle anlıyorsunuz. Yine sıramı takip ediyorum. Birinci boşluk, ikinci boşluk,
ve iki boşluğun arasından giriyorum. Zaman zaman her bir boşluktan ve ara ara da bu aralardan girelim. Ne çok sık ne de çok seyrek olacak şekilde kol için ilmeklerimizi toplayalım. Üçüncü boşluktan girdim bu defa. Şimdi aradaki yerden giriyorum. Omuz birleştirmesi yaptığım yerdeyim. Yine burada sırayı takip ederek çıkarıyorum ilmeğimi. Bu şekilde ilmeklerimi ön parçamdaki bu kesmeleri başladığım belli oluyor zaten. Şu noktaya kadar çıkarıyorum. Bütün ilmeklerimi topladım. Çıkardığım ilmek sayılarını vermeyeceğim. Çünkü herkesin kendi örgüsüne göre bu çıkaracağı ilmek sayısı değişebilir. O yüzden ilmek sayısı vermeme gerek yok. Kendi örgünüze göre çok sık ya da esnek olmayacak şekilde ilmeklerimizi çıkarmış olacağız. Burada da dikkat edeceğimiz detay ne olacak? Arka ile ön tarafı arasında 2-3 ilmek fazla olması gerekiyor. Buna dikkat edecek şekilde ilmeklerimizi çıkaralım. Mesela arka tarafta 26 ilmek çıkardıysak burada da 27-28 ilmek civarı çıkarabiliriz. Arada çok fazla ilmek sayısı olmasın. Buna dikkat edecek şekilde ilmeklerimizi topladık diyelim. Şimdi örgümü çeviriyorum. Bir ters bir düz lastik çalışmasına başlıyoruz. İlk ilmeği örmeden aldım. Yanındaki ilmeğim düz, ters, düz, ters. Bütün ilmekleri bir ters bir düz olarak sıra sonuna kadar örüyorum. Şuraya kadar. Sıramı tamamladım. Bir ters bir düz olarak örgümü çevirdiğimde terslerin üstüne ters, düzlerin üstüne düz olarak çalışacağız. Birkaç sıra örelim. Sonra bütün ilmekleri keseceğiz. Ve diğer kol çalışması için ilmek toplayıp koldaki lastik çalışmasını yapacağız. Sıralarımı tamamladım. 1, 2, 3, 4 sıra çalışmış oldum. Benim ipimin kalınlığına göre 4 sıra yeterli. Ve bütün ilmeklerimi kesiyorum. Sizler örgünüzü ön yüzden kestiğinizde daha düzgün düşüyorsa bir sıra daha örebilirsiniz. 5. sıraya da tamamlayabilirsiniz. Fark etmez. Burada bütün ilmeklerimizi keselim. Sonra diğer koldaki ilmek toplamasıyla devam edelim. Bütün ilmeklerimi kestim. Diğer kol evi için yine örgümün ön yüzü bende kalacak şekilde bu kesmeler yapmaya başladığım yerden diğer taraftaki kol oyuntusuna bu kesmeler yaptığım yere kadar bu iki noktanın arasından ilmeklerimi çıkarıyorum. Diğer tarafta kaç ilmek çıkardıysanız, kaç sıra ördüyseniz aynı şekilde çalışıyoruz. Buradaki ilmekleri de kapatıyoruz. Diğer kol evimden de ilmeklerimi topladım. Lastik çalışmamı ördüm. Buradaki uzunluğu sizler kendi tercihinize göre, ipinizin kalınlığına göre karar verip ondan sonra ilmeklerinizi kesebilirsiniz. 4 sıra çalıştım ben. Sonra bütün ilmeklerimi kestim. Bileğimin yan dikişlerini de tamamladım. Şimdi ön taraftaki pat çalışması için ilmek toplayacağız. Yine renkli ipimle örgümün ön yüzü bende kalacak şekilde en uç kısımdan başlıyorum. Burada da ilk ilmekleri örmeden aldığım için iri iri duruyor. Her birinin içinden bir tane çıkarırsam seyrek bir ilmek toplama şekli olacağı için zaman zaman iki boşluğun arasından çıkaracağız. Sıramı takip ederek 2, 3. boşluk, aradaki noktadan giriyorum. İki boşluğun arasındaki yerden girdim, ilmek çıkardım. Sonra sıramı takip ediyorum. 2 boşluk olur, 3 boşluk olur. Belki örgünüze göre 4 boşluk olur. Sonra aradaki noktadan çıkarıyoruz. Bu şekilde topladığımız ilmekler sonradan
Ne çok sık olsun ne çok seyrek olsun. Buna dikkat ederek ilmek topluyoruz. Şu düz hatıma kadar ilerliyorum. İlmeklerimi topluyorum. V gibi görünen yerden de yine aynı mantıkla ilmeklerimi çıkarıyorum. Ense kısmına geldiğimde burada her bir ilmeğin içinden bir tane çıkarıyorum. Tek tek çıkarıyorum. Aradaki boşluğa girmeme gerek yok. Bu ense kısmından tek tek çıkaracağım. İlerleyelim şu V görüntüsü olan yere. İlmeklerimi çıkararak devam ettim. Şuradaki V görüntüsüne kadar ilerledim. Mesela bu V görüntüsüne kadar burada kaç ilmek topladıysanız diğer tarafta da aynı şekilde aynı sayıda ilmek toplamaya dikkat edelim ki eşit orantılı bir görüntü olsun. Ve yine omuz detayına kadar şu V görüntüsünden de kaç ilmek çıkarıyorsak diğer taraftan da aynı sayıda çıkaralım ki daha orantılı bir görüntü olsun. Yine burada 2 boşluk, 3 boşluk, sonra aradaki noktalardan girerek ilmeklerimi çıkarıyorum. Eğer sizler ilk ilmekleri örerek aldıysanız kendi örgünüze göre hareket edersiniz. Her boşluktan bir tane çıkarırsınız. Hatta duruma göre bir tane atlayarak orada da ilmeklerinizi toplarsınız. Kendi örgünüze göre hareket edersiniz. Omuz birleştirme noktasına kadar geldim. Ensedeki ilmeklerimi toplayacağım. Her birinin içinden bir tane çıkaracağım burada. Ense kısmından da ilmeklerimi topladım. Şimdi diğer omuz birleştirme noktasındayım. Burada da ilmeklerimizi çıkarıyoruz. Diğer tarafta hangi sayılarda çıkardıysak aynı sayılarda çıkarmaya dikkat ederek burayı da ilmeklerimizi toplayalım. Sonra bir ters bir düz lastik çalışmasına başlayalım. Topladığım ilmek sayısının bir önemi yok. Çünkü bu herkesin örgüsüne göre değişebileceği için ilmek sayısını vermeyeceğim. Sizler kendi örgünüze göre topladığınız ilmeklerle çalışabilirsiniz. Standart bir sayısı yok yani. Örgümün bütün yaka çevresinden ilmekleri topladım. Topladığım ilmek sayısının da dediğim gibi bir önemi yok. Sizler kendi örgünüze göre hangi sayıda çıkarıyorsanız ona göre ilmeklerinizi toplarsınız. Şimdi bir ters bir düz lastik çalışmasına başlayacağız. Ancak burada bir detayımız olacak. Lastik çalışmasını örerken, bu sırada kurarken bir sıraya mahsus şu işaret aldığım iki noktanın arasında örgümün ön yüzünde bir sıra ters olacak şekilde çalışacağız. Bunu da niçin yapacağız? Bu yaka çevresinden sonrasında fırfır çalışması için ilmek toplayacağız. Daha rahat ilmek toplamak için şuradan işaretimi aldığım yerden diğer noktaya kadar bir sıra örgümün ön yüzünde ters sıra olacak şekilde çalışacağız. Bunun için de göz kararı, yani şu düz hattımın bitimine kadar V görüntüsü kesmelere başladığımız yere kadar tam bu noktadan işaretimi aldım. İsterseniz örgünün iç yüzünden lastikten yukarı doğru 40 sıra sayıp işaretinizi takabilirsiniz. Ben lastikten yukarı doğru 40 sıra saydım, işaretimi taktım. Yine buradan da 40 sıra saydım ve işaretimi taktım, daha orantılı bir görüntü olsun diye. Şimdi bu işareti kadar bir ters bir düz olarak örelim. İlmeği örmeden alalım. Yanındaki ilmeğim ters. Düz. Ters düz olarak işarete kadar örelim, şuraya kadar. Şurası. Düz. Ters. İşaretime kadar bir ters bir düz olarak ilerledim. Şimdi buradan yukarı doğru şu işaretimden aldığım yerden diğer işaretime kadar burada bütün ilmekleri düz olarak örüyorum. Bunu sadece bu sırada yapacağız. Diğer sırada hemen bir ters bir düz lastik çalışması olarak devamında öreceğiz. Şimdi ön yüzde bir sıra tersim görünüyor. Buralardan ilmek toplaması daha rahat olacak çünkü.
Diğer işaretimin olduğu yere kadar bütün ilmekleri düz olarak örüyorum. İlerledim bu işaretime kadar. Şuradan başladım. Ön yüzden baktığımda bir sıra tersim oluşmuş oldu. Şimdi bir ters bir düz lastik çalışmasına devam ediyorum. Burada ters ya da düz olarak başladığımızda mesela sonra bu ortadaki ilmekleri geleceğiz. Burada düz olarak bitirmişim. Ters düz olarak öreceğim, geleceğim. Diyelim ki buradaki ilmeğime 2 tane düz ya da 2 tane ters yan yana geldi. Orada eksiltme yapabilirsiniz. Zaten üzerine fırfır çalışması geleceği için kapanır orası. Belli bile olmaz. Ya da buna dikkat etmek istiyorsanız en son nerede bitirdik? Ben düzle bitirmişim. Ters düz diye böyle sayarsınız. Bu ilmeğinizi düz olarak mı başlamanız gerekiyor? Ters olarak mı başlamanız gerekiyor? O şekilde başlarsınız. Şimdi ben onu bir hesaplayayım. Kontrol ettiğimde bu öreceğim ilk ilmeğim ters olarak denk geliyor. Şöyle yaptım. Tekrar edeyim. İşaretime kadar mesela ters düzle bitirmişim. Buradan tekrar saydım. Ters düz geldim ve bu işaretimde hangisi denk geliyorsa onu o şekilde ördüm. Siz bunu saymak istemiyorsanız da lastik çalışmasına başladığınızda diyelim ki 2 tane yan yana ters ya da düz geldi. Orada bir tane eksiltme yaparsınız. Sıralamayı bozmamış olursunuz. Ben devam ediyorum. Bu işaretimden etek ucuna doğru ters düz olarak örüyoruz. İlmeklerimi sonuna kadar ördüm. Şimdi örgümü çevirdiğimde düzlerin üstüne düz, terslerin üstüne ters olarak öreceğim. Yine buradan yukarıda sıramı takip ederek ters düz olarak öreceğim artık. Düzün üstüne düz. Yanındaki ilmeğim ters, tersin üstüne ters. Sıralamayı takip ediyorum. İlerledim. Bir sıra tersimiz var diye burayı da artık ters düz olarak sırası geldiği gibi örüyorum. En son düz ördüm. Yanındaki ilmeğim ters. Düz, ters. Lastik çalışmam sırası geldiği gibi burayı da örüyorum. Bütün ilmekleri bir ters bir düz olarak devam edeceğiz. İlik çalışacağız tabii. Birkaç sıra örelim. İlik çalışmamız olacak. Ondan sonra birkaç sıra daha öreceğiz lastik çalışmamızı. Bütün ilmeklerimizi keseceğiz. Diğer işaretime doğru ters düz olarak ördüm. Ben burayı hesaplamıştım zaten. Terslerim, düzlerim denk geldi. Sizler diyelim ki 2 tersiniz ya da 2 düzünüz yan yana geldi. Bu aşağı doğru tersleri düzleri örme noktasına geldiğinizde eksiltirsiniz burada. Hiç sıkıntı olmaz. Dediğim gibi üzerine fırfır detayı geleceği için orası kapanır, görünmez. Ya da zaten benim gibi baştan orayı hesaplayarak örgünüze devam ettiyseniz zaten sıkıntı yok. İlerliyorum artık. Bütün ilmeklerimi ters düz olarak örüyoruz. İlk çalışacağımız noktaya kadar ilerleyelim. Yine beraber devam edelim. Pat çalışmamda 4. sıraya geçerken ilik çalışalım. Şu düz hattımın içerisinde V görüntüsü başlayan yere kadar bu düz hattımızın içinde 3 tane ilik çalışacağız. Sizin de kendi örgünüze göre kaç tane ilik sığıyorsa ona göre ilk aralarını ayarlayıp iliklerinizi çalışırsınız. 2 tane açabilirsiniz ya da sizin örgünüz daha büyüktür. 4 tane ilik çalışabilirsiniz. Buna göre hareket edersiniz. Şimdi 4. sıraya geçtiğimizi ters sıralarımı saydığımda belli oluyor zaten. 1, 2, 3. Düzlerde yine aynı şekilde 1, 2, 3. Şimdi 4. sıraya geçerken iliğimizi çalışalım. Sıralamama yine devam ediyorum. Bir ters bir düz olarak. 6 ilmeğimi çalıştım. 2, 4, 6. Burada ilik çalışalım. Şu şeklimin üzerine doladım. Sizler ilmek alış şeklinize göre dolama şeklime takılmayın. Nasıl çalışıyorsanız, ilmeğinizi nasıl atıyorsanız o şekilde dolayabilirsiniz. Yanındaki ilmeğim düz. Yine buradaki sıra nasıl denk geliyorsa o şekilde kesmemi yaptım. Çünkü yanındaki ilmeğim ters. Öndekini düz olarak kesmem gerekiyordu.
Arada da 11 ilmek çalışıyorum. Kestiğim ilmekle beraber. Şimdi şu doladığım ilmeğin yanından başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Bir ilmeğimi ördüm. Yine şişime doluyorum. Yanındaki 2 ilmeği kesiyorum. Ve sıralamama devam ediyorum. 11 ilmek daha örüyorum. Kestiğim ilmeği de sayıyorum. 1, 2, 3, 4. Bir ilmeğimi ördüm. Yine burada doluyorum. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. 3. ilmeğimi çalışmış oldum. Tam da şuradaki kesmeleri yapmaya başladığım yere denk geldi. Sizin de belki ilik aralarınız 12 oluyordur, 13 oluyordur. Ya da daha az ilmek sayısı sığıyordur. 9, 8 gibi. Ona göre hareket edersiniz. Tam bu düz hattınızın ortasında kaç tane ilik çalışmanız gerekiyorsa. Artık bu pat çalışmasını bir ters bir düz olarak örüyorum. Başka bir detay yok. Örgümün iç yüzünden geçerken bu doladığım ilmeklerde nasıl denk geliyorsa düzse düz, tersse ters, sıralamayı bir ters bir düz, lastik sıralamasını bozmayacak şekilde örüyorum. Burası da yine ilk sıra ters olarak örmüştük. Bir ters bir düz olarak örmeye devam ediyoruz. Yeterli genişliğe geldiğinde ilmeklerimizi keselim. Kaç sıra ördüğümüzü söyleyeceğim toplamda. Bizler örüp ilerleyelim. Sıralarımı tamamladım. Bütün ilmeklerimi de kestim. Sizinle beraber en son ilik çalıştıktan sonra yine bir miktar ördüm. Toplamda da 2, 4, 6, 8 sıra çalışmış oldum. Sizler kendi örgünüze göre, ipinizin kalınlığına göre buradaki pat çalışmasının genişliğini ayarlayabilirsiniz. 8 sıra olur, 7 sıra olur, 9 sıra olur. 1-2 sıra eksik veya fazla olması fark etmez. Örgünüze göre hareket edersiniz. Sağındaki solundaki bu ipleri de iğne ya da tığ yardımıyla içine çekerek temizlersiniz. Dibinden kesmeyelim, sökülmesin. Şimdi bu aşamada bu yaka çevresinden ilmek toplayacağız. Ne yapmıştık? Şu işaretlerimi aldığım yerler hala duruyor. Burada ilk sırayı örerken ters örgüyle geçmiştik. Belli oluyor dikkatli baktığımızda. Terslerin içinde, düzlerin içinde bir sıra tersim görünüyor. Tam bu başlangıç yerinden şu ters örgümün içinden artık ilmek toplamaya başlayacağım. Diğer işaretimin olduğu yere kadar örgüme şu şekli verdikten sonra ilmekleri topluyorum. Bir tane ilmek çıkarıyorum. Bir tane şöyle artırma yapıyorum. Gizli artırma yapmış oluyorum. Düzümün içindeki şu tersimden ilmek çıkarıyorum. Bir tane artırma yapmış oluyorum. Fırfır detayı için bir ilmek toplayacağız. Bir gizli artırma yapacağız. Şu düzümün içindeki tersimden giriyorum. Gizli artırma yapıyorum. Bildiğiniz şekilde de gizli artırma yapabilirsiniz. Fark etmez. Tersimin içindeki sıramdan girdim. Bir gizli artırma. Bu şekilde ilmeklerimizi toplayalım. Şu işaret aldığım yere kadar. Bir örüyoruz, bir gizli artırma yapıyoruz. Bütün ilmeklerimi topladım. Şimdi bu yüzden ters şöyle katladığımda da bu taraftan düz olacak şekilde öreceğiz. Gizli artırmalarımı kapalı ajur olacak şekilde örüyorum. Şimdi ters örgülerle örüyorum. Şöyle çapraz olarak giriyorum ki ilmeğim açılmasın. Buna dikkat ederek bu gizli artırmaları örelim.
Örgümün sonunda 7-8 ilmek kalana kadar örelim. Şuraya kadar. Ters örgülerle ilerliyorum. Bir hayli çoğalan ilmeklerimin hepsini ters olarak ördüm, ilerledim. Şişimde 2, 4, 6, 7 tane ilmeğim kaldı. Burayı örmeden döneceğim. Çünkü her örgümün ön yüzden arka yüzden ördükçe buradaki ilmeklerimden ikişer tane dahil ederek öreceğim ki burada yuvarlak görüntü olsun. Diğer tarafta da 7 ilmeğim kalana kadar şimdi öreceğim. Örgümü çevirdim. Çevirdikten sonra bu ilk ilmeği örmeden şurayı da birazcık sıkarak delik oluşmasın örüyorum. İlk aldığım ilmeği örmeden aldım. Yanındaki ilmekleri şimdi hepsini düz olarak örüyorum. Yine şişimde 7 ilmeğim kalana kadar düz örgülerle ilerleyelim. Yine ilerledim düz örgülerle ve şişimde 7 tane ilmeğim kaldı. Örgümü çeviriyorum. Buradaki ilk ilmeği örmeden şişime geçiriyorum. Biraz da sıkı tutuyorum orayı. İlerliyorum. Kenarda bıraktığım 7 ilmeğin olduğu yere kadar geldim. Şimdi bu 7 ilmekten 2 tanesini yine ters olarak örüyorum. Örgüme dahil ediyorum. Kenarda 5 tane ilmeğim kaldı. Örgümü çeviriyorum. Dilerseniz siz bu detayı yapmak istemezseniz yapmayabilirsiniz. Bütün ilmekleri ön yüzden düz, arka yüzden ters olarak da örebilirsiniz. Ya da bu şekilde de çalışabilirsiniz. Şimdi örgümün ön yüzünde bütün ilmekleri düz olarak örüyorum. Buradaki 7 ilmeğimden 2 tanesini de yine örgüme dahil edeceğim. Örgümü çevireceğim. Ters örgülerle devam edeceğim. İlerliyorum düz örgülerle. Kenardaki 7 ilmeğimdeyim. 7 ilmeğimden 2 tanesini örüyorum. Örgümü çeviriyorum. Burada çevirdikten sonra ilk ilmeği örmeden alıyorum. Buraları biraz sıkarak örüyorum ki delikli bir görüntü oluşmasın. Şimdi ters örgülerle ilerliyorum. Yine örgümün sonunda 2 ilmek dahil edip öreceğim. Bu detayı yapmak istemiyorsanız dediğim gibi yapmayabilirsiniz. Örgünüzün nasıl güzel durduğunu düşünüyorsanız ona göre karar verip yaparsınız. İlmekleri topladıktan sonra bütün ilmekleri yine ön yüzden düz, arka yüzden ters olarak yeterli uzunluğa gelene kadar örüp sonra ilmekleri kesebilirsiniz. Ya da benim gibi böyle bir oval görüntü vermek istiyorsanız bu detayı yapabilirsiniz. Devam ediyorum. Kenarlardaki ilmeklerimden 2 dahil ederek ilerledim ve şu an 3 tane ilmeğim kaldı bu tarafta. Diğer tarafta da aynı şekilde 3 tane ilmeğim kaldı. Şimdi bu 3 ilmeğin üçünü de örüyorum. Biraz burayı sık örüyorum dediğim gibi. Diğer tarafa geçince de 3 ilmeği dahil edeceğim. Bütün ilmeklerimizi örmüş olacağız. Örgümü çeviriyorum. Anlattığım gibi böyle oval bir görüntü olmuş oldu. Şimdi bütün ilmekleri düz olarak örüyorum. Diğer taraftaki 3 ilmeği de dahil edeceğiz. İlerleyelim oraya kadar. İlerledim yine burada da şişimdeki son 3 ilmeğimi dahil ediyorum. Örgümün arka yüzüne geçtiğimde sıralarımıza bir bakalım kaç sıra örmüşüz. Bu yaka detayında sonradan ilmekleri kestiğimizde düz örgülerde kıvrılma yapıyor. Bunu engellemek için 2 sıra bir ters bir düz öreceğim. Uzunluğuna bakalım. 2, 4, 6, 8 sıra örmüş görünüyorum. Sizler için de bu uzunluk yeterliyse artık bütün ilmeklerimizi örüyoruz nasılsa. Bir ters bir düz lastik örgüsüne başlayıp 2 sıra ördükten sonra
Bütün ilmeklerinizi kesebilirsiniz. Ben bu yüzde bir ters bir düz olarak örmeye başlıyorum. Ön yüzden de yine düzleri düz tersleri ters olarak sıramı bir ters bir düz lastik çalışması yapacağım. Sonra bütün ilmekleri keseceğim. Bu kadar uzunluk benim için yeterli. Bir detay yok. Bütün ilmekleri şimdi 2 sıra bir ters bir düz olarak örelim. Ve sonra bütün ilmekleri keselim. Evet, örgümde yaka çalışmamı tamamladım. Düğmelerimi de diktim. Birkaç tane de işleme yaptım. Sizinle beraber en son yakada bir ters bir düz lastik çalışmasına başlamıştık. Şu şekilde içeri doğru kıvrılmayı engellemek için 2 sıra olacak şekilde lastik olarak ördük. Sonra bütün ilmekleri kestim. Gördüğünüz gibi şurada da oval bir görüntü oluştu. Bunu sağlamış olduk. Düğmelerimi de diktim. Ve yakamın bitmiş haliyle isterseniz santim olarak ölçüsünü vereyim. Bunun uzunluğunun bir standardı yok aslında. Kendi tercihinize göre çalışabilirsiniz. 4,5-5 santim arası çalışmış olduk. 4,5 santim çalışmış görünüyorum. Yaka çalışmasından sonra da yapacağımız süslemelerle yeleğimizi tamamlamış oluyoruz. Dilediğiniz gibi işleme tekniğiyle yeleğinizi süsleyebilirsiniz. Farklı videolarda işleme tekniğini anlatan arkadaşlarımın videolarından da faydalanabilirsiniz. Ben de size bir tane çiçek yapılışını göstereceğim. Dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz yeleğinizi. Aynı zamanda bu fırfır detayını çalışmadığımızda ve farklı süslemeler yaptığımızda ya da hiç sade olarak da kullanabilirsiniz. Erkek bebekler için de uyumlu bir yelek çalışması olacak. Çiçek çalışması için önce şu ortasındaki tomurcuk detayıyla başlayalım. Bu tomurcuk çalışması için elinizde var olan istediğiniz renkli ipi değerlendirebilirsiniz. Sarı ipimle ben bu tomurcuk detayını çalışacağım. Ucuna da düğümümü attım. Şuradan yapmak istediğiniz yere önce tomurcuk detayıyla başlıyoruz. Buradan girdim. Düğmede dikkat ediyorum. Ön tarafa çıkmasın. Elimle kontrol ediyorum. Sonra iğneme 4-5 kere doladım. Burayı yine elimle tutuyorum. İğnemi çekiyorum. Biraz iğnemi şöyle çevirerek çıkarmaya çalışıyorum. Elimle düzeltiyorum. Hemen onun yakın yerine batıyorum. İç taraftan çıkıyorum. Şu düğüm attığım yer var ya, bu telin içinden gireceğim ki ön tarafa çıkmasın bu düğümümüz. Şu ortasından girdim ipimin. Yine ön tarafa doğru çıkıyorum. Tomurcuğuma yakın noktadan çıktım. Bir tane daha tomurcuk çalışacağım. İğnemin ucuna 5 kere doladım. Yakın yerine battım. Bir tane daha çalışacağım. Sarı ipimi arkadan sabitliyorum. Çiçeğiniz için yine istediğimiz renkte ipimizi iğnemize geçiriyoruz. Düğümümüzü atıyoruz. Tomurcuğun etrafına yaprak çalışması yapacağız. Tomurcuğun dibinden girdim. Yine bu düğümlü yeri elimle kontrol ediyorum. Ön tarafa çıkmasın. Ve yaprak çalışması yapacağız. Yakın yere tekrar batıyorum. Şöyle aynı yere değil de yakın yere batıyorum. İğnemi şuradan çıkarıyorum. Yaprağımın ortasından tekrar girdim.
Çiçek çalışmamı tamamlamış oldum. Bu yaprağın uzunluğunu biraz daha ileri doğru, yukarı doğru battığınızda büyüklüğünü ayarlamış olursunuz. Etrafına çalışacağınızda 1, 2, 3, 4, 5 tane. Siz yine 5 tane, 4 tane, 6 tane çalışabilirsiniz. Bunun sayısını da ayarlayabilirsiniz. Arka tarafa geçiyorum. Ön yüze çıkmayacak şekilde burada ipimi sabitliyorum. Santim olarak ölçülerini verdiğimde yeleğimizin boy uzunluğu omuzdan etek ucuna kadar 31-32 santim oldu. Genişliğine baktığımda 30 santim çalışmış olduk. Kol evinin uzunluğu da şurasının 15 santim 16 santim civarı oldu. Benim elimin sıkılığını kullandım. Daha küçük veya büyük nasıl yaparız onu anlatmaya çalışayım. Bizler yeleğimizi arka parçadan başlamıştık. 54 ilmek atmıştık. Daha küçük yapmak isteyen arkadaşlarım arkaya 50 ilmek başlayabilirler. Bizler 44 sıra örmüştük. Ters sıraları saydığımızda. Sizler 40 sıraya kadar örebilirsiniz. Boyunun uzunluğunu kendi tercihinize göre ayarlayabilirsiniz. Ön parçaya da 25 ilmekle başlayabilirsiniz. Zaten sonradan pat çalışmalarımız da olacak. Daha büyük yapmak isteyen arkadaşlarım da arkayı 60 ilmek başlayabilirler. Önlerde 30 ilmek. Yani arkanın yarısı olacak şekilde önleri ayarlıyoruz. Buradaki beden uzunluğunu yapacağınız yeleğin büyüklüğüne göre ayarladığınızda ortaya istediğiniz ölçülerde yeleği çıkarmış olursunuz. Yine tüm detaylarıyla anlatmaya çalıştım. Umarım sevdiğiniz bir çalışma olmuştur. Yapacağınız örgüleri, tecrübeleri benimle yorumlarda paylaşabilirsiniz. Kanalıma abonelikler ücretsiz biliyorsunuz. Abone olduğunuz takdirde yine farklı çalışmalarda beraber buluşmuş oluruz. Videomu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.